Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim bugün aileyi ve İstanbul Sözleşmesi'ni konuşalım istiyorum. Yalnız öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan vahim maden kazası ile ilgili buradan bir kez daha başsağlığı temennilerimizi iletmek istiyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı temennilerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Büyük ve vahim bir kazadır. Kader değildir, tedbirsizlik vardır, ihmal vardır. Biz maalesef ki Allah'a emanet bir şey olmaz mantığıyla yaşayan bir toplumuz ve ben bunun sadece siyasilere, A partisine, B partisine mal edilmemesi gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü tabandan tavana, aşağıdan yukarıya çok tedbir alanda bir millet değiliz. Yani bir şey olmaz mantığıyla hareket ediyoruz. Böyle bir tedbir almak bize çok zor geliyor. Yani onu yapmak bir külfetmiş gibi geliyor ama maalesef ki işin sonunda canımıza mal oluyor, canlarımıza mal oluyor ve bunu görüyoruz. Ders de almıyoruz maalesef ki böyle de bir durumumuz var. Ve işin daha vahimi de bunun siyaset malzemesi yapılması. Ben bunu ölü bedenlerin üzerine zar atmak diyorum. Yani bunun iktidarı muhalefeti yok. Muhalefet daha çok kaşıyor. Yani bunun bir siyaset malzemesi olabilecek mesele olduğunu ben çok düşünmüyorum. Bazı konulara bizim siyaset üstü bakabilmeyi öğrenmemiz lazım ve çözüm odaklı bakabilmeyi öğrenmemiz lazım. Maalesef ki bizler toplum olarak sorundan sorun üreten bir toplumuz. Soruna çözüm odaklı bakan bir toplum değiliz. Yani sorunun kaynağını bulup çözmemiz lazım. Yaramız var. Bu yarayı tedavi etmemiz lazım. Buna çok sorun üzerinden bir sorun üretme taraftarıyız. Bu kadın cinayetlerinde de böyle maalesef ki. Yani sorunu çözmeyle uğraşmıyoruz. Ne oluyor sonunda? Cinayet oluyor. Kadın cinayetleriyle karşılaşıyoruz ve bir kıyım var efendim. Yani burada bir aslında katliam var kadın cinayetleriyle ilgili konuşursak. Dolayısıyla bunu görmemiz lazım. Yani kalkıp da sadece İstanbul Sözleşmesi uygulansın, İstanbul Sözleşmesi'ni bu topluma dayatmanın ben yersiz ve anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bizim amacımız ne? Bizim önce bunu bir çözmemiz lazım. Yani biz kadın cinayetlerini mi önlemek istiyoruz yoksa İstanbul Sözleşmesi'ni mi uygulatmak istiyoruz? Problem burada başlıyor zaten. Ve bakın efendim son işte günlerde, dönemlerde de aslında aile, İstanbul Sözleşmesi gündeme gelmiş durumda. Muhalefet de iktidarıyla da iktidar yeni anayasa diyor. Aile kanunları düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Muhalefet de aile bizim önceliğimiz diyor. Bir taraftan da seçim hattımı haline girmiş durumdayız. Seçim söz konusu olduğunda ilk zaten siyasilerin aklına gelen noktalardan biri de kadın başörtüsü ve aile oluyor. Bunun üzerinden ilerliyor süreç. Biraz da seçim hattımı halinde böyle bir heyecanlı bir seçim de bizi bekliyor aslında. Süreci bizi bekliyor. Tabii herkes aslında bir taraftan da muhafazakar oyları konsolide etmeye çalışıyor. O oyların peşinde orayı etkilemeye çalışıyor. Çünkü çok etkileyici bir de rolü var muhafazakar oyların, belirleyici bir rolü var. Seçim süreçlerinde her zaman bu böyledir. Yani dünya genelinde bu böyledir aslında. Yani sadece Türkiye özeli için bunu söylemiyorum. Dünyada da birçok ülkede de muhafazakar oylar her zaman belirleyici rol üstlenmişlerdir. Dolayısıyla da buraya bir giriş yapmış durumdalar ve umuyorum ki doğru tespitlerle, doğru yasalarla bu desteklenir. Yani bunu umut ederek bu yayını da yapıyorum. Ve efendim çok bahsettim İstanbul Sözleşmesi'nden, çok anlattım sizlere, maddelerini detaylı detaylı anlattım.
Geçmiş videolarımızda da var. Kızlarıma da söyleyeceğim. Linkini yukarıya bıraksınlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Ve yine söylüyorum. Bıkmadan, usanmadan, üşenmeden sonuç alana kadar konuşmaya, anlatmaya ve takipçi olmaya da devam edeceğim. Ve size söz verdiğim gibi tarafsız, bağımsız, belgeli bir şekilde bu konuyu size anlatacağım. Çünkü bizim amacımız kadın cinayetlerini önlemek. Bir canımızı dahi kurtarabilirsek bu bizim için onurdur. Amaç zaten bu olmalı. Yani bunu bir lütufmuş gibi size anlatmıyorum, sunmuyorum. Zaten yapılan işlerin ve eylemlerin amacı bu olmalı. Kadın cinayetlerini engellemek olmalı. Bir canımızı dahi olsa kurtarmak olmalı. Temelde bu düsturla hareket etmek zorundayız. Peki İstanbul Sözleşmesi nedir? Kısaca bir bundan bahsedelim. Çok anlattığımdan da bahsetmiştim. Efendim İstanbul Sözleşmesi 12 Mart 2012 tarihinde İstanbul'da imzaya açılan ve Türkiye'nin ilk imzaladığı toplumsal bir mütabakattır. Kadın ve aile konulu başlıklı bir mütabakat olarak karşımıza çıkıyor ki tartışmalarda bundan sonra başladı. Yalnız dikkat edin, o tarihlere götürelim size. Aynı tarihlerde Türk iş insanlarına Avrupa'da serbest dolaşım hakkı veren tüccar vizesi imzalandı. Dikkat edin, bu tesadüfi değil. Ve 2012 tarihinde bugünkü hükümet yine iktidardaydı. Bugünkü Cumhurbaşkanımız o dönemde başbakandı ve o dönemin başbakanı. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı. Dönemin Dışişleri Bakanı. Bugün parti kurmuş durumda. Dönemin Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakerecisi, şu anda büyük çoğunluğu hayatta bulunan 200'ün üzerinde milletvekilinin bu sözleşmede imzası var. Meclis kararıyla imzalandı bu sözleşme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden o tarihte hiç sekmeden, her şeye itiraz eden muhalefet de dahil olmak üzere iş araştırılmadan bu mütabakat imzalandı. İstanbul Sözleşmesi dönemin hükümeti tüccar vizesi başlığını kabul etmesi karşılığında imzalandı. Yani Avrupa İstanbul Sözleşmesi'ni bize sunarken karşılığında bize o dönemde tüccar vizesi verdi aslında. Böyle bakıldığında ne kadar kötü bir pazarlığın yapıldığını da eklemeden geçmek istemiyorum. Çünkü Türkiye'de faaliyet gösteren iş insanları, tüccarlar zaten Schengen vizesi kapsamında Avrupa'da serbest dolaşım ve serbest ticaret hakkına sahipler. İşte 5 gün gidiyor, geliyor, tekrar gidip gelmek durumunda. Ama bir kısıtlama yok iş insanlarına. Avrupa ile iş yapamazsınız şeklinde bir kısıtlama, bir önünü kapatma gibi bir durum söz konusu değildi ki. Ne gerek vardı tüccar vizesinin imzalanmasına? Yani böyle bir risk almaya ne gerek vardı? Buna dikkat edin. Yani iş insanlarına tüccar vizesi sağlamak için Türk aile yapısının köküne dinamit koyan bu tavize gerek yoktu efendim. Bakın efendim, bugünün duruşunda, bugünün Cumhurbaşkanı o dönemde başbakandı. Bugünün siyasi parti kurdu. O dönemde Dışişleri Bakanıydı Ahmet Davutoğlu ve hiç kimse Ahmet Davutoğlu'na ve o dönemdeki siyasi ve bürokratlara çıkıp da bu sözleşme neye göre imzalandı, nasıl imzaladınız, neye göre imzaladınız, bu sözleşme nedir, içeriğinde neler var diye hiçbir
hiçbir gazeteci sormadı efendim. Buna da ayrıca dikkat edin. Yani neden bu sözleşme imzalandı sorusu hiç kimse tarafından çıkıp sorulmadı. Bu çok hassas ve kritik bir nokta. Ve efendim asıl kritik olan nokta o süreçte tüccar vizesi karşılığında Türk'ün kadınının canı, hayatı, Türk aile yapısının namusu, pazarlık konusu edildi mi acaba sorusu insanın aklına geliyor, gündeme geliyor. Dikkat edin buna. Bir şey bir şeyin sonucu, bir şey başka bir şeyin sebebine dönüşebilir. Bu çok iddialı gelebilir size, yalnız gerçekleri de konuşmak ve aktarmak zorundayız. Ben bunları hiç kimsenin konuştuğunu, hiç kimsenin dile getirdiğini de görmedim. Gerçeklerin üstü kapatılmaya, örtülmeye maalesef ki çalışılıyor. Bu İstanbul Mutabakatı sevicilerinde hoşuna giden bir durum aslında. Ve efendim hiç konuşulmadan, hiç tartışılmadan meclis çoğunluğuyla geçti bu yasa ve muhalefetin de hiç itiraz etmediği yasalardan biridir. Böyle direkt geçti, hiç konuşulmadı, İstanbul Sözleşmesi uygulansın dedikleri için itiraz edilmeden muhalefetin de desteğiyle bu yasa geçti o tarihlerde. Yalnız o tarihte yapılan hataların neticesinde 2012'den bugüne öldürülen kadın sayısı %10'dan %60'lara çıktı. Yani %50'lik bir artış oldu kadın ölümlerinde, kadın cinayetlerinde. Ölümden bahsediyoruz, cinayetten bahsediyoruz. O gün yapılan hatalar maalesef ki gelindi. 20 Mart 2021 tarihinde Cumartesi gece saat 2'de bir gece yarısı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle biz bu mütabakattan çekiliyoruz denildi. Yalnız çekiliyoruz denmeyle çekilme olmadığı için maalesef ki, çünkü burada meclis kararı var. Bakın, meclis kararıyla İstanbul Sözleşmesi imzalandı. Meclis kararıyla çekilmeniz lazım. Meclis kararı olmadan çekilmenin bir anlamı yok, bir anlam ifade etmiyor. İşte tam bu noktada hem iktidara hem muhalefete şunları sormak istiyoruz. Birincisi, çekiliyoruz denmeyle çekilme oluyor mu? Bu önemli ve kritik bir nokta. İkincisi, madem çekilecektiniz bu mütabakattan, neden imzaladınız? Neden bu kadar kadın ölümü gerçekleşti? Neden bu kadar cinayet gerçekleşti? Bu da kritik ve cevaplanması gereken bir soru. Özellikle muhalefete soruyorum. Bu sözleşmenin derunundan haberdar mıyız? Bu sözleşmenin içeriğinden haberdar mıyız? Biliyor muyuz? İçeriğindeki maddeler neleri içeriyor? Bunların pedagojik sonuçları araştırıldı mı? Çocuklar, gençler ve aile üzerindeki etkileri bu maddelerin araştırıldı mı? Araştırılmadan, tartışılmadan, konuşulmadan, topluma açıklık getirilmeden, bunlar topluma şeffaf bir şekilde açıklanmadan, paylaşılmadan gidiyoruz deyip gitme, geliyoruz deyip gelme olmuyor maalesef. Yani bu bir kadının canına mal oluyor, bir insanın canına mal oluyor. 2012'den bugüne öldürülen kadın sayısı 100 binlere yaklaştı. Yani binleri geçmiş durumda şu anda. Bizim bildiğimiz istatistiksel veriler tutuluyor. Bizim bildiğimiz ve kadınlar evde şiddet görmeye devam ediyor. Dikkat edin buna. Dolayısıyla da yani bunun işte kastettiğim bu siyasi malzeme haline getirme olayı maalesef ki bu. Bir taraf çekiliyoruz diyor. Muhafazakar oyları konsolide edebilmek için seküler oyları kaybetti, çekiliyoruz dedi. Liberal oylar kayboldu bu süreçte. Muhalefette seküler ve liberal oyları konsolide edebilmek için İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağız diyor. Neyi nasıl uygulayacağız? Neye göre uygulayacağız? Ve bakın, çekiliyoruz denmeyle çekilme olmadığı için bugün İstanbul Sözleşmesi'nin
maddelere yürürlükte uygulanıyor. Yani bugün aile tartışmalarında, boşanmalarda veya bir olay vuku bulduğunda İstanbul Sözleşmesi maddeleri uygulanıyor. Uygulanmıyor diyen muhalefete de söylüyorum. Uygulanıyor. Bugün bu yasalar uygulamada. Siz neye geri döneceksiniz? Muhalefete soruyorum. İstanbul Sözleşmesi kaldırılmadı ki geri getireceğiz diyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Maalesef gerçekleri görmek zorundayız artık. Ee, Yani orası artık insanların canına kadar gelmeye başladı. Canına kastediliyor insanların. Bu sorunun herkes artık farkına varmak zorunda. İdrakine varmak zorunda efendim. Bakın efendim, ben iktidarın da muhalefetin de bu yasayı tam anlamıyla anladığını pek zannetmiyorum. Yasa, özellikle İstanbul Sözleşmesi kapsamında çıkartılan yasalar doğrudan aileye hedef alıyor. Dikkat edin buna. Aile bütünlüğüne zarar vermediğini iddia ediyorlar. Yalnız işin özü maalesef ki öyle değil. Sözleşme iki katmanlı aslında. Bu süslenmiş vitrin ve vitrinin arka planından oluşuyor. Parlak domateslerin kasanın önüne konulması, çürüklerin arkaya alta atılması, pazar mantığı gibi de düşünebilirsiniz. Burada üst katmanı herkesin övgüsünü, beğenisini, takdirini toplayan kavramla ve ifadelerle süslemişler. Sözleşmeyi ne kadar süslemiş olurlarsa olsunlar, asıl önemli olan sözleşmenin alt metni ve alt katmanı. Bu katmanda, bu alt metinde sözleşmenin ruhunu oluşturuyor aslında. Sözleşmenin ruhu da toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim gibi kavramlardan oluşuyor ve şunu söylüyorlar: çocuklarınızın cinsel tercihlerini kendilerine bırakmak zorundasınız. Yalnız bunu diyen güruh aynı zamanda da o çocukların, o gençlerin cinsel yönelimlerine kendileri belirlemeye çalışıyor. Algı operasyonlarıyla, dizilerle, filmlerle, dinlettikleri müziklerle, bu algılarla çocukların cinsel tercihlerini kendileri belirlemeye çalışıyor. Siz bırakın diyor, çocuklarınız istediği tercihi yapsın. Biz etkileyelim demek istiyorlar aslında. Tehlike de burada başlıyor. Hani cinsel tercihlerini kendilerine bırakın. Mantığı nerede kalıyor o zaman? Nasıl bir mantık bu? Bu işte problem. Ve ilaveten efendim, İstanbul Sözleşmesi Avrupa'da pembe kimlik sahibi olan LGBTQA+ eşcinsel bireylerin Türkiye'de serbest dolaşım ve rahatlıkla kendilerine alan bulabilecekleri bir ortama dönüştürülmeye çalışılıyor. Çünkü Türk toplumunun cinsel yokluğunun, yoksunluğunun da farkındalar. Yani Türkiye'de eşcinsel bireylere dahi talep oluşabileceğini biliyorlar zaten. Bu da kritik bir nokta. Ve mesela efendim, özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Yani böyle bir örnek gördüm. Türkiye'ye çok fazla yabancı turist geliyor zaten. Her zaman geliyor. Bunlarda hiçbir problem yok. Yalnız Kırkpınar yağlı güreşlerini izlemek için 100'den fazla LGBTQ eşcinsel birey Türkiye'ye geldi. Turizm amaçlı bu organizasyonu izlemeye geldiler. Hali benim için gelmediler. Yani ben güreşçi değilim. Dolayısıyla da hani orada turizm, spor turizmi adı altında geldiler. Evet, güzel bir spor müsabakası. Ben Avrupalı kadınların gelmesini tercih ederdim. Yalnız Türk kadını da bunu fark etsin istiyorum. Yani sizin beğenmediğiniz Türk erkeğinin hani talibi de çok. Yani bunu da unutmayın Türk hanımları.
Bunu da göz ardı etmeyin, ayrıca da konuşuruz. Ve bu bireyler Türkiye'de kendilerine çok rahat bir alan bulabileceklerini düşünüyorlar. Önemli de bir nokta bu. Ve efendim özünde bu yasa eşcinsel kimliğe sahip bireylere Türkiye'de bu noktada alan açıyor. Çok açık, basit ve görünen bir gerçek. Hiç kimsenin bu kavramları tartıştığına rastlamadım. Çünkü her zaman bu böyledir. Fare kapanına en leziz, en kavrulmuş fındıklar konulur derdi rahmetli babaannem. Böyle yüce, vitrindeki yüce, ulu, asil taleplere kim hayır diyebilir ki? Kadını koruyoruz, kadın cinayetlerini engelliyoruz taleplerine kim hayır diyebilir ki? Hayır diyeni de anasından doğduğuna pişman ederler. Arkadan gelen büyük felaketin kimse maalesef ki farkında değil. Hiç kimse orayı görmüyor. O tehlike, o felakette efendim cinsiyetsiz, kadınsız, erkeksiz, dişilsiz, dişi olmayan bir toplum hayal ediyorlar. Çocukların, özellikle anne babanın, karı kocanın, ailenin, çocukların olmadığı cinsiyetsiz, distopik bir toplum hayalleri var. Bu sözleşme devleti hem karı hem koca yaparken aileyi de kamusallaştırıyor, kamuya açık bir hale getiriyor. Halbuki aile özel hayatın, özel mülkiyetin kalesidir. Dikkat edin buna. Bu sözleşme ile de aile devletin güdümünde, güç ve kontrolünde bir kurum haline getirilmeye çalışılıyor. Bu da emperyalist distopyadan ve dayatmadan başka bir şey değildir efendim. Çünkü bakın efendim, hiçbir düşmanın giremediği tek kaledir aile. Dikkat edin buraya. Bir aile ile de bir devlet kurulabilir, kurabilirsiniz. Osmanlı Devleti bir beylikten, beylik de bir aileden kurulmuştu. Unutmayın bunu. Koca imparatorluk oldu. Dünyaya hükmetti, dünyayı yönetti Osmanlı İmparatorluğu. Bir aileden geliyor onun temeli. Dikkat edin kritik noktaya. Türkler bir aileden devlet kurabilirler. Unutmayın bunu. Ve unutmayın ki efendim, şayet aile yıkılabilirse, aileyi yıkabilirsen ancak o zaman devleti yıkar, milleti yıkarsın. Ne devlet kalır aileyi yıkarsan, ne millet kalır, ne de ülke kalır efendim. Bu kadar da iddialıyım. Rusya bu mutabakatı kabul etmedi. Bu sözleşmeyi imzalamadı. Avrupa bu sözleşmeyi imzalamıyor, kullanmıyor bu sözleşmeyi. Ama çıkıp da kimse demiyor ki Avrupa kendisinin uygulamadığı, kendisinin imzalamadığı sözleşmeyi, metin maddelerini bize niye dayatıyor diye kimse sormuyor efendim. Ben söyleyeyim size, bizde denediler bu sözleşmeyi, bir denek gibi bizde uyguladılar. Bizden sonra da kimse de uygulamayacaklar. Bu kadar da iddialıyım efendim. İstanbul Sözleşmesi'nin son uygulayıcı ülkesi Türkiye'dir. Türkiye'de denendi, vahim sonuçlarını gördüler. Kadın ölümleri arttı. Vehamet orada zaten. Kadın ölümlerini arttırdı. Daha da kimse bu sözleşmeyi uygulamayacak efendim. Çekiliyorlar teker teker ülkeler bu sözleşmeden. Biz niye hala bekliyoruz ve neyi bekliyoruz? Özellikle muhalefete sesleniyorum. Bu Türkiye'de denendi. Son uygulayıcı ülkesi Türkiye bu mutabakatın, başka bir ülke bunu dikkate alıp uygulamayacak. Bu gerçeği artık muhalefetin görmesi gerekiyor. İktidara yürüyen muhalefetin bu gerçekliği görmesi gerekiyor. Çözüm getirmek istiyorsa şayet, biz çözümlerimizi de sıralayacağız. Konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.